Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide hava köklerine uyguladığım 3 farklı yöntemi göstereceğim. Orkidelerde çok fazla kökler görebiliyoruz. Bazen saksı içerisinde bakın çok fazla kökü olduğu gibi bazen de yukarı doğru havaya doğru uzanan kökler görebiliyoruz. Bu kökler genel olarak hava kökleridir. Ve bu kökler zaman ile kuruyabiliyor ya da görüntü olarak çok güzel görünmeyebiliyor ve bundan dolayı da hava köklerini kesmek isteyen takipçilerim olabiliyor. Bugün özellikle bu konuya değinmek istedim. Hava kökleri kesilir mi? Yani eğer hava kökleri saksının dışarısında çok fazla benim orkidemdeki gibi uzadıysa kesmek mi gerekiyor? Bu kesinlikle yanlış bir uygulamadır. Hava köklerini kesinlikle kesmeyin. Hava kökleri orkideler için çok önemlidir. Eğer orkidelerinizin hava kökleri çok fazla uzun ise ne yapmamız gerekiyor? Bunu sizlere 3 farklı yöntemle göstereceğim ve 3 farklı orkidede deneyler yapacağız. Birinci orkidede çok fazla kökleri uzayan orkideyi gençleştirme, ikincisinde bir saksıya toplama ve üçüncüsünde de aktifleştirme işlemi yapacağız. Şimdi birinci bölümden başlayalım. Bu orkidem birkaç yıllık bir orkide ve gördüğünüz üzere çok sayıda hava kökü var ve çok fazla uzadılar. Bu orkideyi bu yüzden gençleştirme işlemi yapacağım. Yani orkidenin hava kökleriyle birlikte bakın gövde kısmından kesiyorum. Burada kesmeyi yaparken kesinlikle alttaki köklerin gövdeye bağlantısını kesmiyoruz. Bakın alttaki kökler gördüğünüz üzere gövde kısmına yine bağlantısı devam ediyor. Üstteki orkidemiz ise hava kökleriyle ayırmış olduk. Eğer orkidelerinizin hava kökleri çok fazla uzun ise gördüğünüz üzere bu şekilde keserek gençleştirme yani bir orkideden 2 orkide elde edebiliyoruz. İkiye ayırdığım orkideyi şimdi ekeceğim. Bunun için bir saksıya ihtiyacım var ve içerisine kil bilyesi koyuyorum. Kil bilyesi orkidede drenaj oluşturacak. Kil bilyesinin üzerine orkide toprağı kullanıyorum. Bu elimdeki Hindistan cevizi kabuğundan oluşan bir toprak. Genelde ben bu tarz toprakları tercih ediyorum. Sizler çam kabuğu da kullanabilirsiniz. Ve üzerine yosun koyacağım. Yosun benim bu tarz orkide ekimlerinde sürekli kullandığım bir şey. Özellikle nem oranını çok fazla yükselterek orkidenin yeni kökler çıkarmasını kolaylaştırıyor. Sizlere de kullanmanızı tavsiye ederim. Hemen şimdi yosunu da nasıl kullanacağımı göstereceğim. Evet bakın bu şekilde kökler saksıdan bakınca gözükebiliyor ve kök rengine göre de biz sulama zamanının gelmiş olduğunu anlıyoruz. En son olarak en üst kısma yani gövdeye yakın kısmına tekrardan yosun koyuyorum. Bu önemli çünkü yosun gövde kısmını nemli tutarak bu bölgeden K2'nin çıkmasını kolaylaştıracaktır. Evet artık saksım hazır. Gördüğünüz üzere biraz daha toprak koydum ve şu anda gayet güzel gözüküyor. Mutlaka kesilen yeri bir mikrop kapmaması için üzerine bir dezenfekte etmemiz gerekiyor. Bunun için de ben tarçın döküyorum. Toz tarçın özellikle mikrop öldürücü ve dezenfekte edici özelliği yüksek olduğu için genelde ben orkidelerim için tarçın kullanıyorum. Tarçın sürekli burada kalacak. Hava kökleriyle beraber kestiğim diğer orkidemi de normal bir şekilde ekeceğim. Sizlere bu orkidemin gelişimini nasıl keyiki çıkardığını da tekrardan paylaşacağım. Evet, orkide yeni bir keyiki yani yavru orkide çıkardı. Böylelikle bir orkideden 2 orkide elde etmiş olduk. Hemen ikinci yönteme geçmek istiyorum. İkinci metotta kökleri çok fazla uzayan hava köklerini aktifleştireceğiz ve yeniden canlandıracağız. Bunun için bir kase su var.
Eğer sizin de orkidenizin hava kökleri çok fazla uzadıysa orkidenize benim yaptığım gibi bir kaseye su doldurup bu şekilde kuruyan kökleri daldırabilirsiniz. Yani bu şekilde orkidemize toprak içerisindeyken su kültürünü uygulamış oluyoruz. Bu uygulamayı özellikle orkidenizin saksı içerisindeki kökleri eğer çürüdüyse ve yumuşamaya başladıysa birkaç hava dalını benim yaptığım gibi bir kase suyun içerisine kısa süreliğine koyarsanız orkidenizin yeniden canlandığını göreceksiniz. Hem toprak içerisinden gerekli suyu, nemi alırken hem de bu su sayesinde orkide gerekli nemi sağlamış oluyor. Canlanmasını sağlayacaktır. Koyduğum su az olduğu için biraz daha koydum ve böylelikle köklerin iyice daldırmaya çalıştım. Bu uygulamayı çok uzun süre yapmayın kesinlikle. Sadece kısa süreli yapın. Bir hafta yapıp ara verebilirsiniz. Eğer kökler aktif olmazsa tekrar bu uygulamayı yapabilirsiniz. Fakat kök uçları aktif olmaya başladıktan sonra, yeşilimsi olduktan sonra artık bu uygulamayı yapmanıza gerek yoktur. Ve bu uygulama ile 3-4 hafta içerisinde orkidenizin köklerinin canlandığını görebilirsiniz. Videomu eğer buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Hemen sizlerle bakın sonucu da paylaşmak istiyorum. Biraz önce göstermiş olduğum orkidemin bakın kuruyan ve solan kök uçlarının şu anda canlanmaya başladığını, yeşil ve aktif olduğunu görebiliyoruz. Orkidenin hava kökleriyle ilgili sizlere diğer bir tavsiyem, eğer çok fazla uzadıysa ve görüntü olarak güzel durmuyorsa orkideniz için ikinci bir saksı kullanabilirsiniz. Orkide gerekli olan ışığı genel olarak yapraklardan alır ve bu da orkidenin kök gelişimi için aslında yeterlidir. İkinci saksıyı tercih ederken geniş olması gerekiyor. Kesinlikle dar bir saksı tercih etmeyin. Eğer geniş bir saksı tercih ederseniz bu şekilde elinizi koyduğunuz zaman eğer elinizi rahatlıkla saksının içine koyup çıkarabiliyorsanız bu ikinci saksı genişliği için yeterlidir. Hem böylelikle ortam nemini daha da çoğaltır ikinci saksı ve böylelikle orkidenizin daha hızlı bir şekilde gelişimine de yardımcı olur. İkinci saksı orkidenin köklerinin ışık almasını engellemez. Orkide asıl ışığı yapraklardan alır. Yaprakların mutlaka bol ışık alması gerekiyor. Evet, eğer orkidenizin hava kökleri çok fazla ise ve bu şekilde yukarı doğruysa bunları bir saksıda toplamak istiyorsanız şimdi bu üçüncü metot tam size göre. Hava kökleriyle beraber orkideyi bir saksıya kırmadan nasıl yerleştirilir? Şimdi bu elimdeki orkidemin saksısını değiştireceğim. Fakat gördüğünüz üzere altta da kökleri var. Bu köklerin kırılmasını istemiyorum. Eğer saksınızı değiştirecekseniz benim yaptığım gibi saksıyı özellikle eliniz ile bakın sıkarak içerisindeki köklerin yavaş yavaş kendisini bırakmasına yardımcı olun. Alt kökü yavaşça çıktı ve şimdi tekrar biraz bastırdıktan sonra bakın çekiyorum ve kökler zedelenmeden kolaylıkla çıkıyor. Evet. Şimdi üzerindeki toprağı temizleyeceğim bakın. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bu orkidemi güzelce yıkayacağım ve böylelikle son halini tekrar göstereceğim. Evet, orkidemi yıkadım. Bakın hava köklerini görüyorsunuz dik ve yukarı doğru. Normalde bu hava köklerini bizim saksıya koymamız çok zor. Çünkü sert olduğu için saksının içerisine koyarken bunlar kırılır. Şimdi yapmamız gereken tek işlem hava köklerini yumuşatmak. Bunun için hava köklerini yumuşatmak için ben ılık bir su getirdim. Bu su yaklaşık olarak 30 derece
Ve bu suyun içerisinde orkidemi gövdeye kadar oturtarak hava köklerinin yumuşamasını bekleyeceğim. Bu işlemin tek nedeni hava köklerini yumuşatmak. Bakın, hava kökleri tamamıyla suyun içerisinde durması gerekiyor. Ve böylelikle 40 dakikanın sonunda hava köklerinin yumuşadığını sizler de göreceksiniz. Evet, orkidemiz 40 dakika suyun içerisinde bekledi. Bir peçete ile ya da bir pamuk ile benim yaptığım gibi bakın, yaprak aralarına peçete ya da pamuk koyarak o kısımdaki fazla suyu almasına yardımcı olacağız. Gövde kısmını da iyice silmemiz gerekiyor. Şimdi orkidemizi ekeceğiz. Bunun için tabii ki iyi bir toprak seçimi yapmamız gerekiyor. Elimdeki toprak Hindistan cevizi kabuğundan oluşuyor. Bunu hazır paket olarak alabilirsiniz. Bu da orkide toprağı, fakat biraz daha torflu bir toprak ve Hindistan cevizi torfundan oluşmuş bir toprak. Ben daha çok Hindistan cevizi kabuğu kullanacağım. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi hava köklerinin, bakın, saksının içerisine nasıl aldığımı göstermek istiyorum. Bunlar yumuşayan hava kökleri. Normalde saksının içerisine almak zordur hava köklerini. Fakat yapmış olduğumuz bu işlem ile iyice yumuşatmış olduk. Hemen diğer taraftan da bakın, görüyorsunuz, hava kökleri kolaylıkla aşağı doğru iniyor. Ve bakın, bu şekilde çok zedelemeden yumuşak dokunuşlar ile hava köklerini saksının içerisine alıyoruz. Ve gördüğünüz üzere hava kökleri kolaylıkla saksının içerisine yerleştim. Şimdi toprağımı koyuyorum. Bu işlemi yaparken özellikle orkidenin köklerinden birkaç tanesinin kenara gelmesine bu şekilde dikkat edin. Bu çok önemli, çünkü orkidenin sulama zamanını biliyorsunuz ki köklere bakarak yapıyoruz. Orkidenin suya ihtiyacının olup olmadığını anlamak için orkidenin köklerine bakacağız ve bu yüzden de kenar kısmına birkaç orkide kökünün gelmesi gerekiyor. Ve gördüğünüz gibi artık işlem tamam. Orkide yapraklarım gayet şu anda kurudular ve canlı görünüyorlar. Sizlerle tüm püf noktaları paylaşmaya çalıştım. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında sorular sorabilirsiniz. Ve bunun gibi yeni videolarımdan haberdar olmak için hemen sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirirseniz bildirimlerden anında haberdar olursunuz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.